Biz bu videoyu El-Kasım Tugaylarının İsrail'e karşı başlatmış olduğu Aksa tufanından hemen önce çekmiştik. Biz bu röportajı hazırlarkense İsrail ve Hamas hakkında çatışmalar bir hayli yükseldi, adeta savaşa dönüştü. Biz de Sayın Büyükelçi ile iki ülke ilişkilerinden bölgede nelerin yaşandığına ve iki devletli çözüme kadar pek çok başlığı konuşma fırsatı bulduk. Birincisi, Filistinlilerin direnmeye devam etmeleri ve tarihi vatan olarak bilinen Filistin toprakları üzerinde dik durmalarıdır. Bildiğiniz üzere 1948 Nekbe yılında İsrail 950 bin üzerinde Filistinliyi göçe zorladı. Bu sayı o dönem Filistin nüfusunun yarısını oluşturuyordu. Bunları komşu ülkelere sürdüler ve bugüne kadar çadır kamplarda yaşamasına neden oldular. Bu yüzden Filistin halkı Nekbe'de yaşananlardan dolayı ders ve ibret almıştır. Şimdi vatan topraklarında kalmaya ısrarcı ve durumlar ne olursa olsun ve İsrail acımasızlığı ne kadar şiddetli olursa olsun vatan topraklarını terk etmeyeceklerdir. Herkese merhaba, ben Ecem Toplar. Filistin'in Ankara Büyükelçiliğindeyiz ve dakikalar sonra Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faik Mustafa ile bir araya geleceğiz. Peki ne konuşacağız? Filistin ve Türkiye ilişkilerinden Orta Doğu'daki meselelere kadar pek çok konuyu masaya yatıracağız. Derinlemesine sorma fırsatı bulacağız Büyükelçiye. Ama bu bulunduğumuz nokta ayrı bir öneme sahip, kritik bir öneme sahip. Bu bina 2009'da inşa edildi ve özel bir tasarıma sahip bir bina. Mescid-i Aksa'nın kubbesini andırıyor altında bulunduğumuz bu kubbe. Merhaba. Merhaba Ecem Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Teşekkür ederim. Buyurun. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faik Mustafa'nın konuğuyuz bugün. Sayın Büyükelçi, röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Şimdi geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplandı. Orada İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hitabı kritik bir hitaptı. Orada bir harita gösterdi ve gösterdiği haritada Filistin mevcut değildi. Siz bu haritayı nasıl yorumlarsınız? Filistin Ankara Büyükelçiliğine hoş geldiniz. Sizin vesilenizle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkına bizim yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz. Hepimiz Netanyahu'nun gösterdiği haritayı gördük ve üzücü bir haritaydı. Netanyahu'nun söylemleri hep olduğu gibi yalanlarla dolu ve gerçekleri yansıtmıyor. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabında dünyanın gözü önünde hayaller, yalanlar ve hayal ürünü projeler satmaya çalışmıştır. Bu da Netanyahu'nun tüm dış hitabelerindeki huyudur. Keza 75 yılı aşkın süredir var olan ve halen devam eden anlaşmazlık çerçevesinde Filistin konusunu basitleştirmeye ve bu konunun önem ve değerini düşürmeye çalışıyor. İçinde Filistin olmayan haritayı göstererek Filistin halkını tanımayan ve hiçe sayan bir başbakan olduğunu açık ve net bir şekilde gösterdi. Netanyahu'nun göstermiş olduğu bu haritadan sadece Filistinliler değil, uluslararası toplumun da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Çünkü Netanyahu göstermiş olduğu bu harita ile bu anlaşmazlığın kesin çözümü için iki ülkenin çözümlerini dikkate alması gerektiğini savunan bütün uluslararası tutumu hafife almıştır. Birçok ülke tarafından bu harita kınandı ve reddedildi. Teşekkürler Sayın Büyükelçi. Pek çok yerleşim yerinin yasa dışı bir şekilde İsrail tarafından yasallaştırıldığını gördük. Ve bunu da yakın zamanda aslında Batı Şeria'da da bir örneğine şahit olduk. Dünya Filistin davasını neden görmek istemiyor? Birçok ülke tarafından bu harita kınandı ve reddedildi. Şu anki İsrail hükümeti belli ki daha önce iktidara gelen bütün hükümetlerin yaptığı gibi Filistin'i ve Filistin halkını hiçe saymaya devam edecek. İsrail'deki aşırı sağcıları hali hazırda bulunan iktidardır.
Onların düşüncesi ise Akdeniz ile Ürdün Nehri arasında bulunan yerler Yahudilerin yeri olarak görülüyor. İsrail'in tarihinde bir lider çıkmıştı ve başbakan olmuştu. Kendisi bu anlaşmazlığın siyasi bir şekilde çözüme kavuşması gerektiğine inanan bir insandır. Bunun üzerine Oslo Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu kişiye suikast düzenlediler. Biz burada İzek Rabin'den bahsediyoruz. Ona suikast düzenleyenlerse İsrail'deki aşırı sağcılardır. O günden beri hiçbir İsrail başbakanı ve anlaşmazlığın siyasi bir şekilde çözülmesine yanaşmaya cüret edemedi. O zamandan bu yana Filistinlilerin hakları ile hiç kimse ilgilenmedi veya haklarını tanıyan kimse olmadı. Bu durum o zamandan beri devam ediyor. Durum tamamen ters yöne döndü. İsrail gitgide sağ siyasete meyletmeye başladı ve şu an gerçekten iktidarda olanlar sadece sağcılar. Biz burada İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Netanyahu gibi daha önce İsrail mahkemelerinde terör suçu ile yargılanmış karakterlerden bahsediyoruz. Bu kişiler dünya tarafından hoş karşılanmamışlar. Fakat bu kişiler İsrail'deki kararların altına imza atıyorlar. Bu nedenle bunların programları çok farklıdır ve ajandalarında barış adına hiçbir şey bulunmaz. Şu an kesinlikle iki devletli çözümü tanımıyorlar, hatta tamamen ortadan kaldırmış bir politika benimsiyorlar. Böylece yeni yasa dışı yerleşim yerlerinin de önü açılıyor. Faşist İsrail devletinin şimdi yaptıklarını yakından görüyoruz. İşgal hükümeti olarak polis yardımıyla her gün insan öldürmeyi, ev yıkmayı ve insanlara tecavüz etmeyi sürdürüyorlar. Dünya çapında saygı gösterilen Mescid-i Aksa'ya ve içeri girerek namaz kılanlara saldırıyorlar. Bu da dünya çapında kabul edilemeyecek davranışlar. İktidarda bulunan hükümetin ve oraya hükmeden insanların zihniyetidir. Ve yönetim tarzı budur. Kesinlikle bu davranışlar daha çok kan dökmeye, durumun kötüleşmesine ve dolayısıyla hakların ortadan kalkmasına neden olacak. Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de öne sürdüğü hayallerine cevap olarak da Sayın Mahmut Abbas'ın Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu hitap eden bir cümleyle özetleyebiliriz. Bu bölge Filistin halkının ulusal, siyasi ve dini haklarını elde etmeden güven, istikrar ve sakinliğe kavuşamaz. Şimdi Sayın Büyükelçi, Mescid-i Aksa'ya, Batı Şeria'ya ve Gazze'ye yönelik saldırılara dikkat çektiniz. Peki Filistin hangi adımları atmaya hazırlanıyor? Ne gibi önlemler alacak? Biz Filistin halkı olarak İsrail yüzünden ölüm kalım savaşını yaşıyoruz ve zor durumdayız. Ayrıca Filistin halkının yaşadığı sorunu örtbas ederek bu konuyu insanların kafasından sökmeye çalışan kişiler var. Bu yüzden bizim varlığımız tehlike altında. Bizim bu konudaki stratejimiz, konuyu ele alma programımız birkaç unsura dayanıyor. Birincisi, Filistinlilerin direnmeye devam etmeleri ve tarihi vatan olarak bilinen Filistin toprakları üzerinde dik durmalarıdır. Bildiğiniz üzere 1948 Nekbe yılında İsrail 950 bin üzerinde Filistinliyi göçe zorladı. Bu sayı o dönem Filistin nüfusunun yarısını oluşturuyordu. Bunları komşu ülkelere sürdüler ve bugüne kadar çadır kamplarda yaşamasına neden oldular. Bu yüzden Filistin halkı Nekbe'de yaşananlardan dolayı ders ve ibret almıştır. Şimdi vatan topraklarında kalmaya ısrarcı ve durumlar ne olursa olsun ve İsrail acımasızlığı ne kadar şiddetli olursa olsun vatan topraklarını terk etmeyeceklerdir. Kamunun yanı sıra bizim hedefimiz bu işgale karşı direnmek ve onlara karşı çıkmaktır. Bizim halkımız bu direnişi ister Batı Şeria'da, ister Kudüs'te, ister başka bir yerde devam edecektir.
Bizim üçüncü konumuz hukuki ve yargısal dosyamız. Çünkü İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları dünya mahkemelerinde takip ediyoruz. Bazı dosyalar Dünya Adalet Mahkemesi'ne sunuldu. Bazı dosyalar Dünya Suç Mahkemelerinde ve bazı dosyalarda Dünya İnsan Hakları Kurulu'nda görülüyor. Bütün dünya hukuk örgütleriyle İsrail'in Filistin halkına karşı işledikleri cinayetleri ve suçları takip etmeye devam ediyoruz. Bu suçlar zaman aşımı nedeniyle ortadan kalkamaz. Filistinliler olarak bizim dördüncü stratejimiz, işgalin bütün kısıtlamalarına rağmen devlet kurumlarımızı Filistin toprakları üzerinde kurmaya devam edeceğiz. Biz başarıyoruz ve başarmaya devam edeceğiz. Bütün dünyada buna tanık oluyor. Bizim stratejimizin 5. noktası, uluslararası ortaklarımızla işbirliği yapmaya devam edeceğiz. Özellikle adaletin anlamını bilen ve bunu korumaya çalışan ortaklarla işbirliğimiz devam edecek. İşgal devletini kuşatma altına alıp dünya hukukuna uymaya mecbur bırakacağız. Uluslararası toplumun hareketini hemen hemen göremiyoruz ve ikiyüzlü davrandıklarını biliyoruz ama biz hareket etmeye devam edeceğiz. Hiç durmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Dünyada hüküm süren ve zulüm ile hükmeden iktidar ortadan kalkmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi dünya 5'ten büyüktür. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi örneklerine değindiniz Sayın Büyükelçi. Ben de bir örneğini dile getirmek isterim. Birleşmiş Milletler bu yılın başında çok kritik bir karara imza attı ve İsrail'in işgaliyle ilgili, Filistin işgaliyle ilgili Uluslararası Adalet Divanı'na görüş bildirmesini istedi. Siz Uluslararası Adalet Divanı'ndan bu zamana kadar bir dönüş aldınız mı? Şüphesiz ki bu bizim tarafımızdan yasal ve hukuksal bağlamdaki çalışmalarımız çerçevesinde atılan bir adım olmuştur. Bir karar projesi sunarak İsrail'in Filistin işgalinin belirlenmesi ve sınıflandırılmasını talep etmiştik. Dünya ülkelerince kabul edilmiş ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul görmüştür. Birleşmiş Milletler kararı kabul etmiş ve Dünya Adalet Mahkemesi divanına sunmuştur. Bu konu Dünya Adalet Mahkemesi tarafından görüşülüyor ve görüşmeler devam ediyor. Bazı tanıkların ifadeleri alınıyor. Bu konuda harekete geçildi ve devam ediyor. Filistin ve dost ülkeler bu davayı destekleyecek arşiv dosyalarını sundular. Türkiye dahil olmak üzere 60'tan fazla ülke destek verdi ve biz bu arada Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. İsrail, ABD ve taraf ülkeler bu mahkemeyi ve kararı engellemeye çalışıyorlar. Dünya bürokrasisinde bu süreç uzun sürecektir ama bizim beklentimiz önümüzdeki yıl kararın verilmesi yönünde. İşlemler zaten başladı. İnşallah bir sonuç elde edene kadar da devam edecek. Verilecek karar sadece bir öneri niteliğinde olacak. Yine diğer dünya ülkeleri için bir emsal oluşturacak. Filistin'e karşı tutumları için de önem arz edecek. Çok teşekkürler. Şimdi Türkiye ve İsrail arasında normalleşme süreci hız kazandı bildiğiniz gibi. Bu normalleşme sürecinin Türkiye, Filistin davası pahasına olmayacağını her hal ve şartta ifade ediyor elbette ki. Siz röportajın başında şu ifadeleri kullanmıştınız. İki devletli çözüm modelini İsrail'in tamamen ortadan kaldırdığını ifade etmiştiniz. Peki Türkiye ve İsrail'in normalleşmesi İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümün önünü açabilecek bir adım olur mu? Biz Türkiye-İsrail ilişkilerini yakından izliyoruz. Bölgede Türkiye'nin büyük bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra Filistin davasının Türkiye'de gerek devlet olarak gerek halk olarak ne kadar önemli olduğunun farkındayız. İster devlet ister halk olarak bu konuda hiç şüphemiz yok.
Halktan ve devletten duyduğumuza göre İsrail ve Türkiye arasındaki normalleşme süreci Filistin ve Filistin davasını etkilemeyecek şekilde devam ediyor. Türkiye ve İsrail arasındaki normalleşme süreci ister olsun ister olmasın Türkiye'nin Filistin halkının çektiği çile ve Filistin davasındaki tutumu aynı şekilde kalacağını ve hiç değişiklik yaşanmayacağından eminiz. İsrail'e güvenmiyoruz fakat Türkiye'ye güveniyoruz. Hiçbir ülkenin İsrail'le ilişki kurmasını desteklemediğimiz doğrudur. Çünkü biz İsrail'e ambargo uygulaması gereken bir ülke olarak görüyoruz. Ancak biz Türkiye'ye güveniyoruz ve Türkiye'nin bu konuyla ilgili kararına saygı duyuyoruz. Sayın Büyükelçi, şimdi bu normalleşme sürecinin belki de kazanımlarından biri olabilir. Siz her ne kadar iki devletli çözüm modeli bağlamında İsrail'in tamamen kapıyı kapattığını söylemiş olsanız da sürece Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu olabilir mi? Olası bir barış sürecine. Bu konu İsrail'e bağlıdır. İsrail kendi davranışı ve tutumunu değiştirmesine ve Türkiye ile uluslararası isteğe saygı duymasına bağlıdır. İsrail'de iktidar olanların düşüncesi akıllı bir düşünce olursa, evet, kendileriyle bazı ülkeler arasındaki bu gibi normalleşmeler daha akılcı olmalarını sağlaması gerekir. Ancak İsrail'de iktidarda olan insanlar mantıklı düşünen insanlar olmadıkları için konuları ve durumu yanlış anlamalarından endişe ediyoruz. Örneğin şu şekilde düşünebilirler. Biz Filistinlilere hiçbir ödün vermeden bu ülkeler bizimle olan ilişkilerini normalleştirmeye başladılar. Bu yüzden dünya bizimle normalleşme sürecine girmişken neden biz ödün verelim gibi bir düşünceye girebilirler. Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve iyileşmesi Filistin halkı için yararlı olmasını umut ediyoruz. İsrail tarafından uygulanan ve Türkiye'nin barıştaki rolünün veto edilmesinin de kalkmasını temenni ediyoruz. Biz Filistinliler olarak Türkiye'nin bu siyasi süreçteki rolünün büyük olmasını isteriz. Çok teşekkürler Sayın Büyükelçi. Şimdi bir de enerji işbirliği söz konusu. Bölgesel anlamda aslında en kritik konulardan biri, can alıcı konulardan biri. Türkiye ve İsrail arasında da bir enerji işbirliği söz konusu olacak yakın vadede. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yönde mesajlarını veriyor. Buna Filistin'in yaklaşımı nedir? Yani biz kendi açımızdan Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde çıkarları olduğunu biliyoruz. Enerji konusu Türkiye için hayati bir önem taşıyor. Biz de Akdeniz ülkelerinden biriyiz ve Akdeniz sularında bizim de haklarımız var. Biz Akdeniz'e gaz bulan ilk ülkelerden biriyiz. Bütün Akdeniz ülkelerinde önce 1996 yılında yapılmıştı bu keşif. 2 tane doğal gaz sahamız var ve en büyüğü marin gaz sahasıdır. Ancak İsrail işgal ettiği için o tarihten beridir Akdeniz'de doğal gaz çıkartmamızı ve yatırım yapmamızı engelliyor. Akdeniz'de olan haklarımızdan bizi mahrum bırakıyor. Bu nedenle bizim bütün Akdeniz ülkelerine mesajımız şudur ki, orada bir halkın var olduğunu ve diğer Akdeniz ülkeleri gibi bir ülkenin var olduğunu unutmasınlar. İsrail ile ilişkilerinde bizim de haklarımız göz önünde bulundursunlar. Sayın Büyükelçi, şimdi Temmuz ayında, geçtiğimiz Temmuz'da Mahmut Abbas, Filistin Devlet Başkanı Ankara'yı ziyaret etti. Kritik bir ziyaretti. Şimdi yeni bir ziyaret planlaması yapılıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'i yakın zamanda ziyaret edecek mi? Böyle bir planlama söz konusu mu? Sayın Başbakanımız Mahmut Abbas'ın geçtiğimiz Temmuz'da Ankara'yı ziyaret etmesi resmi davet ile yapılan resmi bir ziyarettir. Söz konusu davet Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılmıştır. Elhamdülillah başarılı bir ziyaret oldu ve iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve siyasi görüşmeler yapıldı. İki ülke arasındaki bütün alanlardan açık bir işbirliği ve heyetlerin ziyaretleri düzenli bir şekilde devam ediyor. Tabii ki Başkan Erdoğan'ın Filistin'i ziyaret etmesi her zaman için güzel karşılanır. Kendilerini liderimiz ve halkımız en güzel ve samimi bir şekilde karşılayacaktır ve onun başımızın üstünde yeri var. İnşallah programında yakın bir tarihte Filistin'i ziyaret etmek vardır. Kendisi hem liderimiz hem halkımız için çok değerli bir misafir olacaktır.
En son Filistin'i ziyaret etmesinde ve Mescid-i Aksa'da namaz kılmasının üzerinden uzun yıllar geçti. O yüzden ziyaretin en yakın fırsatta tekrarlanmasını umut ediyoruz ve böyle bir talebin olduğunu da biliyoruz. Şimdi Sayın Büyükelçi, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sürpriz yapılmıştı. Sayın Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyareti sırasında Ramallah'ta bir caddeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da adının verildiğini biliyoruz. Bu da büyük bir sürprizdi onun için. Başkan Erdoğan'ın halkımızın hakları ve ulusal haklarımız için soyunmuş olduğu liderlik tavrına karşılık halkımızın sevgisini ve liderimizin saygısını yansıtan bir adımdı. Biz bildiğiniz üzere kendimizi iki devlet bir millet olarak görüyoruz. Yüzyıllardan beri devam eden ve elhamdülillah giderek de artan ortak tarihi değerlerimiz var. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramallah'ta ismini taşıyan meydan inşallah en büyük ve en güzel meydanlardan biri olur. Böylece bir bilim yerine dönüşür ve iki ülke ile iki halk arasındaki sevginin simgesi haline gelir. Çok teşekkür ediyorum kıymetli röportaj için. Vakit ayırdınız bizlere. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Herkese merhaba, ben Ecem Toplar. Filistin'in Ankara Büyükelçiliğindeyiz ve dakikalar sonra Filistin'in Ankara Büyükelçisi Fayet Mustafa ile bir araya geleceğiz. Peki ne konuşacağız? Filistin ve Türkiye ilişkilerinden Orta Doğu'daki meselelere kadar pek çok konuyu masaya yatıracağız. Derinlemesine sorma fırsatı bulacağız Büyükelçiye.